İlk kamyonunu 1902 yılında üreten Scania, uzun yıllar motor ve kamyon teknolojisi konusunda öncü üreticilerden biri olur. Şirket, 125 yıllık köklü tarihiyle dünyada ağır sınıf kamyon ve tır pazarını nasıl fethetti? Scania'nın hikayesi başlıyor. İsveç'te 1891 yılında kurulan Weber şirketi vagon üretimi yaparken 1900 yılında kurulan Scania şirketi ise bisiklet ile üretime başlar. 1900'lü yılların başlarında dünya genelinde birçok şirket yeni gelişmekte olan otomobil endüstrisine girmeye çalışır. Bu yeni endüstride büyük bir potansiyel gören Scania ve Weber ise otomobil ve kamyon üretmek üzerine çalışırlar. Scania 1902 yılında ilk kamyonunu, 1905 yılında ise ilk motorunu üretir. 1908 yılında ise 70 adet otomobili üretim bandından çıkarır. İlk kamyon ihracatı ise bir yıl sonra Rusya'ya yapılır. Scania üretim konusunda başarılı bir şekilde ilerlerken başarılı olamayan Weber ise iflas etmek üzereydi. Scania'nın teklifiyle iki şirket 1911 yılında Scania-Weber adı altında birleşir. Şirketin ilk logosu 3 köşeli yıldız içinde mitolojik bir hayvan olan Grifon yani Kızıl Akbaba olur. Kızıl Akbaba güç, hız ve cesareti simgeler. İlk yıl üretim bandından 40 otomobil, 23 adet de kamyon çıkar. Aynı yıl şirket İsveç'in ilk otobüsünü, bir yıl sonra ise 60 beygirlik ilk itfaiye aracını üretir. Farklı güçlerde kamyon üretimine ve lüks otomobil üretimine devam eden şirket, satışların 1/3'ünü yurt dışına yapar. 1914 yılında 1. Dünya Savaşı'nın başlamasıyla Scania, İsveç ordusu için silah ve kamyon üretimi yapar. Şirket, savaş bittiğinde otomobil ve otobüs üretiminden vazgeçip tamamen kamyon üretimine yoğunlaşmaya karar verir. Bu büyük bir hata olur çünkü savaş boyunca İsveç ordusu için üretilen kamyonların çoğu hizmet dışı kalır ve sivil pazara sürülür. Yeterli kamyon satamayan Scania 1921 yılında iflas eder. Stockholm Bankası'nın sahibi Wallenberg ailesi tarafından finanse edilen şirket ikinci bir şansa sahip olur. Scania 1925 yılında yeni bir kamyon serisi üretmeye başlar. Üretim bandından 1,5 tonluk Scania Vebis 314 ve 3 tonluk Scania Vebis 325 çıkar. 1928'de Scania otobüsleri de pazara çıkarılır. Aynı yıl araçlar o dönemde çok nadir olan hız göstergesi, kilometre sayacı, yağ sıcaklık göstergesi gibi donanımlar da içermeye başlar. Şirket 3 yıl sonra daha büyük ve ağır sınıf Scania 335 serisini de üretmeye başlar. 1932'de motor ve sürücü kabini ön aksın üzerine yerleştirilir ve yeni tip Bulldog versiyonlar satışa çıkarılır. Bu yeni tasarım otobüslerde daha fazla yolcu kapasitesi sağlar. 6 silindirli motor şoför koltuğunun yanına yerleştirilir. 1930'larda kamyon satışları düşüşe geçince Scania yoğunluğu otobüs üretimine verir. Bulldog tipli otobüsler kamyonlara göre 2 kat daha fazla satış yapar. Bu adımlardan sonra 1935 yılında şirket uzun bir aradan sonra ilk kez kar elde eder. Kuruluşundan bu yana motor üreten ve bu alanda çok tecrübeli olan Scania 1939 yılında 8 silindirli ilk dizel motorunu üretmeyi başarır. Bir yıl sonra şirket ilk elektrikli otobüsü Scania Vebis T31'i Stockholm Belediyesi'ne teslim eder. 1939 yılında 2. Dünya Savaşı'nın başlamasıyla şirket tekrar ordu için askeri araç üretimine yoğunlaşır. Kamyon üretimi dışında Çekoslovak şirket TNH'den alınan lisansla M41 hafif sınıf tank üretimi de yapılır. Savaş sonrası Scania tekrar kamyon üretimine geri döner. Şirket yeni bir seriyi pazara çıkarır. 1944'te Scania Vebis L10, 2 yıl sonra ise 10 tonluk L20 üretim bandından çıkar. Scania L10'un 4 çeker versiyonu Scania Vebis F10 ismiyle satışa çıkarılır. Savaştan önce şirket kamyonların çoğu parçasını Almanya ve İngiltere'den ihraç ediyordu. Savaş sonrası birçok parça yerli olarak üretilmeye başlanır. Ancak yeni parçalar yeterince test edilmediği için ilk yıllarda ciddi kalite sorunları yaşanır. Bu da şirkete para ve itibar kaybettirir. Daha sonra bu sorunları çözen şirket L serilerinde daha büyük ve güçlü motorlar kullanmaya başlar. Şirket 1951 yılında ilk turboşarjlı dizel motorunu üretir ve turbo teknolojisini seri üretimde kullanan dünyadaki ilk üretici olur.
Scania 1954 yılında 9.3 litrelik motora sahip 17 tonluk Scania L71 Regent ile yerli rakip Volvo modelleriyle olan rekabette güçlenmeye başlar. Bir yıl sonra kamyon hidrolik direksiyon opsiyonu da sunmaya başlar. Şirket her geçen gün araçların kalitesini arttırmayı başarır ve Scania kamyonları sağlamlık ve dayanıklılığı ile ün salmaya başlar. Üretilen kamyonlar 400.000 kilometrelik sürüşe kadar ciddi tamir gerektiren sorunlar çıkarmaz. 1955 yılında yıllık üretim kapasitesi 1600 adete çıkar. Şirket ağır sınıf kamyonlarda yerli pazarın %70'ine sahip olur. 1950'den önce %10 olan ihracat oranı %50'ye çıkar. Şirket yurt dışındaki ilk fabrikasını Brezilya'da kurar ve burada da kamyon montajı yapılmaya başlanır. 1958 yılında 12-20 ton aralığında yeni bir seri üretilmeye başlanır. 165 beygir güce sahip Scania Vebis L75'te daha güçlü şase ve daha geniş ve konforlu bir sürücü kabini kullanılır. Ayrıca 3 akslı versiyon da satışa çıkarılır. Şirket 1961 yılında 10 yıllık turboşarj tecrübesinden sonra ilk süperşarjlı motorunu geliştirir. Bu motorla L75'in gücü 165 beygirden 205 beygire çıkar. Aynı yıl Scania'nın teknik lideri şirketin tarihinde devrim niteliğinde olan modüler sistemi geliştirir. Bu sistemle farklı tipteki kamyonlar aynı üretim bandından çok az sayıdaki parça değişiklikleriyle üretilebilir. Bu sayede hem üretim hızı artarken hem de müşteriye özel kamyonlar üretilebilir. 1964 yılında İsveç'in Avrupa Ekonomik Komitesi'ne girmesiyle Scania Avrupa pazarını genişletme vaktinin geldiğine karar verir. Aynı yıl Hollanda'da Scania fabrikası inşa edilir ve üretim başlar. Şirket üretim yoğunluğunu buruna sahip kamyonlara vermişti. Ancak Avrupa'da araç uzunluğunda sınırlamalar olduğu için Bulldog tarzı kamyon üretimine yeniden ağırlık verir. 1968 yılında yeni bir Bulldog serisi üretilmeye başlanır. Farklı kapasitelerde Scania 50, 80 ve 110 pazara çıkarılır. Almanya ve Fransa pazarı için süspansiyona sahip sürücü koltuğu ilk kez kullanılır. Şirket aynı yıl Vebis ismini markanın isminden kaldırır ve modeller sadece Scania ismiyle satışa çıkarılır. 1968'de Mercedes-Benz ve Scania arasında logo savaşı yaşanır. Daimler-Benz, Scania logosunda bulunan 3 köşeli yıldız şeklindeki bisiklet pedalı sembolünün Mercedes'in 3 köşeli yıldızından kopyalandığı konusunda şirkete dava açar. Daimler davayı kazanır ve Scania 3 köşeli yıldızı logodan kaldırır. Scania 1960'lı yılların ortasında 27 metre uzunluğundaki araçlarıyla 300 kilometre yolculuğa çıkarak araç güvenliği ve trafik güvenliğini arttırma konusunda testler yürütür. Ayrıca farklı yüklerle çeşitli yol şartlarında kamyon ve tırlar için optimum motor gücünü ve torku geliştirme ile ilgili ciddi çalışmalar yapılır. Örneğin yokuş çıkılırken motor gücü düşük olduğunda çok sık vites değiştirilmesi gerektiği anlaşılır. Bu da hız düşmesine neden olur ve trafiği sekteye uğratır. Şirket bu analizlerden sonra 1969 yılında Avrupa'nın en güçlü kamyon motoru olan 14 litre 350 beygirlik turboşarjlı V8 motoru geliştirir. Bu devrimsel nitelikte optimum güç ve torka sahip motor, yakıt tasarrufunu ve motor ömrünü arttırırken motor gürültüsünü azaltır ve vites değiştirme sıklığını en aza indirir. Bu yeni motorla Scania 140 modernize edilir. 1969'da Scania yerli otomobil üreticisi Saab'la birleşir. Saab'ın amacı Scania'nın motorlarını ve turboşarj teknolojisini otomobillerine aktarmak olur. Şirket genişlemeye devam eder ve 1976'da Arjantin'de yeni bir fabrika kurulur. Scania 1970'lerin ortasında yeni, çok daha modern bir seri geliştirmek için çalışmalara başlar. Serinin tasarımı Volkswagen Golf, Passat ve Ferrari 250 GT gibi popüler otomobilleri tasarlayan, dönemin en önemli tasarımcılarından biri olan İtalyan Giorgetto Giugiaro tarafından yapılır. Tasarımın ardından birebir boyutta modeller üretilir ve modüler sistemin işe yaradığından emin olunur. Daha sonra şase ve süspansiyonların dayanıklılığı test edilir. Kabin güvenliği için pek çok test yapılır. Aerodinamik içinse modeller rüzgar tüneline sokulur.
Yeni serinin her parçası tekrar tekrar test edilir. Daha sonra üretilen prototipler farklı yol ve iklim şartlarında test edilir. Titizlikle yapılan geliştirmelerden sonra 1980 yılında Scania 2 serisi üretim bandından çıkmaya başlar. Modüler sisteme sahip yeni seri, geniş motor, güç ve yük kapasitesi aralığıyla müşterilere her türlü seçenek, güvenlik ve konfor sunar. Seri yerli pazarda ve Brezilya pazarında büyük talep görür. 1985'te Scania ilk defa Amerikan pazarına da giriş yapar. Yeni seri Scania tarihinde bir dönüm noktası olur ve ağır sınıf tır pazarını fethetmeye başlar. 1983 yılında Scania dünyanın ilk otomatik değiştirme sistemine sahip manuel şanzımanını üretir. Şirketin en zor standartları karşılayan güvenlik kabinlerinin ünü bütün dünyaya yayılır. 1988'de Avrupa'nın ilk elektronik olarak kontrol edilebilen V8 dizel motoru üretilir. 1987'de Scania 2 serisi yerini Scania 3 serisine bırakır. Modeller 230 beygir ile 500 beygir arasında güç seçeneği sunar. Yakıt tasarrufu geliştirilmeye devam eder. Şirket yeni seride birçok teknolojik donanım kullanmaya başlar. 12 vites manuel şanzıman ve otomatik şanzıman seçeneği sunulmaya başlanır. Modellerde ön disk frenleri, ABS, pneumatik süspansiyon da kullanılır. Ayrıca 4x2 ve 8x4 gibi farklı aks seçenekleri de sunulur. Yeni seri müşterilere 800 farklı versiyon sunar. Scania 3 serisi 1987 yılında yılın tırı seçilir. 1992 yılında Fransa'da da yeni bir fabrika kurulur ve kısa sürede yıllık üretim kapasitesi 23.000'den 42.000 adete çıkar. Bir yıl sonra şirket ilk retardarını üretir. Bu ekstra frenleme yokuş inişlerinde güvenliği arttırır. 1990'ların başında Scania yeni ve çok daha modern bir seri için çalışmalara başlar. 1995'te Scania 3 serisi yerini Scania 4 serisine bırakır. Kabin tasarımı İtalyan tasarım şirketi Berton tarafından yapılır. 90'ların tasarım trendine uyularak daha yuvarlak hatlar kullanılır. L serisi uzun yol tırları, D serisi küçük sınıf kamyonlar, C serisi inşaat filosu, G serisi ise zorlu yol şartları için geliştirilen araçlar için kullanılır. Tır ve kamyonların şoförler için ikinci bir ev olduğunu çok iyi bilen Scania, bu seride otel konforunu aratmayacak bir konsept tır geliştirir. Scania'nın yeni geliştirdiği programlanabilir optik seyir sayesinde yakıt tasarrufu artarken emisyon en düşük seviyeye iner. 1996 yılında Scania 4 serisi yeniden yılın tırı ödülünü kazanır. 1999 yılında Volvo 7,5 milyar dolar karşılığında Scania ile birleşeceğini açıklar. Volvo bu parayı otomobil bölümünü Ford'a satarak elde edecekti. Ancak Avrupa Komisyonu bu birleşmeyi reddeder. Bu anlaşmanın bozulmasının ardından Volkswagen Scania hisselerinin bir kısmını satın alır. Şirket Volkswagen'in bünyesindeki Mantrac ile yapılacak işbirliğinde fırsat görür. 2000 yılında 1 milyonuncu Scania tırı üretim bandından çıkar. Şirket 2004 yılında yeni bir seriyi üretim bandından çıkarmaya başlar. Uzun yol tırları içeren R serisi çok çeşitli versiyon ve 730 beygire kadar güç seçeneği sunar. Seri yüksek teknoloji ve konforu bir arada sunar. R serisi 2005 ve 2010 yıllarında yılın tırı seçilir. 2007 yılında ise inşaat filosu C serisi pazara çıkarılır. 5 farklı kabin seçeneği, iç mekan hacmi, teknolojik donanımlarıyla C serisi yeni bir adım olur. 2017 yılında Scania tamamen Volkswagen bünyesine girer. Şirket 2016 yılında yeni bir seriyi pazara çıkarır. L serisi şehir içi taşımacılıkta kullanılan kamyonları kapsar. S serisi de teknolojik donanımları, yakıt tasarrufu ve konforuyla pazarda büyük bir etki yapar. Tarihi boyunca mühendislik ve teknoloji konusunda önce olan Scania, 2017 yılında tanıttığı Scania AX-L ile otonom kamyon testleri yapmaya devam ediyor.